Biz buna aslında insanların özgürlük hakkına gasp etmek diyoruz. Burada hala idam devam ediyor arkadaşlar. 100.000 turist geçiyor evinin önünden her gün. Çıldırırsın ya. Ulan film gibi bir şeyin içindeyiz. What do you know about Turkey? Türk müsünüz ya? Bak Türkiye dedim bilmedi, Turkey dedim bildim. Şaşırırsın. Dersin ne alaka? Bayağı insan seliymiş buraya. Eğildim yoksa çarpabilirsiniz. Dostlar selamlar. Siz şimdi bu Vietnam videosunu izleyeceksiniz ya. Ben şu an Singapur'dayım. 57. ülkeme geldim. İlerleyen günlerde farklı videoları göreceksiniz. Videonun sonunda sizler için bir açıklama videosu yaptım. Lütfen o videonun sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Özellikle beni gerçekten sevenler buna dikkat ederse mutlu olurum. Çünkü hayatımdan bazı geçişler oldu. Bu geçişler sayesinde de videolara kat atmak zorunda kaldım. Hiç sevmediğim şeydir. Hani böyle yapmaktan nefret ettiğim bir şeydir. Fakat bazen mecbur kalıyorsun. Bazen bunu yapmak içinden gelmese de yapmak zorunda hissediyorsun. O da bunlardan bir tanesiydi. Siz beni anlarsınız sonunda izledikten sonra. Bu yolculuğumda zaten artık bundan sonra tek başımayım. Videonun devamına geçtiğinizde de keyifle izleyeceksiniz. 4. Vietnam serisi, 5.'si daha sonrasında işte Dubai gelecek. Dubai'ye niye geçiyoruz? Aslında Laos vardı ama Dubai'ye geçireceğim sizi. Çünkü kış ortasında böyle yazı tamamen hissetmeniz için. Özellikle Dubai'ye gitmek isteyenler de çok mesaj attı. O yüzden videoyu biraz öne çektim. Daha sonrasında Laos, Tayland, Bangkok'la ondan sonra Bali yolculuğu, Türkiye'den Doha'ya gidiyoruz. Doha'dan da Phuket'e gidiyoruz. Phuket'ten de Singapur'a gidiyoruz. Uzun bir yolculuğumuz var. Şu an 57. ülkeme gelmiş bulunmaktayım. Önümüzde 197 ülke var fakat hepsini bitireceğimi düşünmüyorum. Çünkü ben biraz keyfe keder de gezen bir adamım. Hani tam kendime gezgin havası da veremiyorum. Çünkü biraz daha eğlenerek bu işi yapmak taraftarıyım. Eğlendiğim için de zaten sizler de keyif aldığınızı düşünüyorum. İnsanları da dahil etmeye çalışıyorum videoları sohbet ederek. Öyle arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Umarım rahatsızlık vermemişimdir. Saçlarımı da boyattım. Umarım beğenmişsinizdir. Uzadı iyice saçlarım. Kilo da verdim bayağı. Spora da başladım burada. Singapur'da kendime daha da iyi bakıyorum şu an. O yüzden her şey çok güzel olacak. İyi seyirler arkadaşlar. Selamlar, selamlar, selamlar. Hoi An'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Neredeyiz? İnanılmaz bir köydeyiz şu anda. Arkamda gördüğünüz coconut water bilmem neleri var böyle kayıkları biniyorsunuz. O sizi döndürüyor falan. 35 dakikalık bir tur aldık. Geldik burada 500 dedim. Kardeş sen kime 500 diyorsun dedim. Sonra ben böyle delirdim. Dışarı çıktım. Peşimden geldiler. Gel dediler sana 250 yapalım. Yani Asya'da diğer ülkelerde de gittiğinizde lütfen direkt atlamayın. Fiyat uygunmuş gibi gelip aslında çok büyük paralar kazanıyorlar. Haberiniz olsun. Çünkü aylık 250 dolar kazanıyor bu insanlar. Öyle düşünebilirsiniz. Neyse bugün Hoi An kentinin fazlasıyla keşfedeceğiz. UNESCO tarafından 1999 yılında 800'e yakın binasının korunduğu, akşam da eski Old Town kısmına gideceğiz. Yani sizleri harika bir gün bekliyor. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Rahat koltuklarınızda. Eğer abone değilseniz %72 abone olmayanlar izliyor. Lütfen abone olun. Bir de yorum yazarsanız telefonu alıp çok keyif alırız. Haydi Hoi An turumuz başlasın. Dostlar bak gerçekten bu deneyimi yapın bence. Gayet güzel. Dediğim gibi pazarlığı unutmayın. Şu anda geldiğimiz noktada bu olayın aslında özü var. Böyle çılgın bir dönüş olayı var. Sizi düşürebilir bile o kadar derecede. Hani biz bunu deneyimlemek isteriz ama düşmeyeceğimiz ne malum. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz. Aslında dün çekmeye başlamıştım fakat maalesef devam edemedim. Çünkü midem o kadar fazla bulandı ki. Çünkü o enerjiyle çekseydim inanın size de geçecekti ve diyecektiniz ki Sezer oğlum enerjin nerede, nereye gitti? Çok kötü hissedince dedim ben buraya tekrar geleceğim. Atladım taksiye, yaklaşık 50 dakikalık bir yolda tekrardan geldim buraya. Sizin için değer, kendim için de değer. Çünkü UNESCO tarafından 800'den fazla bu şekilde binanın korunduğu bir yerdeyiz. Şu anda Hoi An köyündeyiz. Hoi
Hoi An'ın Ancient Town diye geçen kısmındayız. Burada bir tane kafe var, 92 Station diye. Direkt oraya geldim ki bu güzel manzarayla açılış yapayım dedim sizlere. Şöyle gösterecek olursam kafenin 3. katındayım şu anda. Tüm köyü neredeyse görebiliyorsunuz az çok. Tüm köyü göremezsiniz, çok büyük ama guava juice. Bir tane guava juice söyledim. Bu arada direkt girerken siparişi vermeniz lazım. Ben de guava juice söyledim. Ben guava meyvesini seviyorum. Böyle ayva tadında ama biraz daha tatlımsı, ekşimsi bir şeyi var. Gayet keyifli. Siz de geldiğinizde içebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün ben size burayı yürüyerek anlatacağım. Anlatırken insanlarla görüşeceğim. Onların fikirlerini alacağım. Çünkü yılda çok ciddi bir rakam. 5-6 milyon turist geliyor buraya. Küçücük yer gibi gözükse de gayet aslında çevresi büyük. Ormanlı bir yer. Çevresinde yeşillikler vesaire de var. Görüyorsunuz zaten. Keyifli bir köyü beraber gezmiş olacağız. Videomuzun devamının konusu bu aslında. İnsanlarla da görüşüp olayı biraz daha renkli hale getireceğiz. Çünkü çok fazla turist olduğu için İngilizce rahat bulabileceğimi düşünüyorum. Mesela şuradan 2 tane kız geliyor. Avrupalıdır onlar muhtemelen. O yüzden işimiz rahat. Hadi bakalım. Sizler de bu yemek için bir tane like, bir tane yorum bırakırsanız. Şimdi ben görüyorum %72 de abone değil beni izleyenler. Onlar da bir abone olursa var ya müthiş ilerleriz ya. Artık 1 milyon olmamız lazım diye düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Hatta kızın biri geldi dedi ki Sezer dedi 4. katta var dedi. Oraya baksana dedi. Orası daha da her yeri görebileceğin kısım dedi. Şöyle bir alandayız. Oha burası çok daha güzelmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle üst katta da yeri var. Çok keyifli. Buradan devam edelim hatta. Arka tarafı da göstermek istiyorum. O yeşillik dediğim kısım aslında burada. Ulan ne güzel yerler ya. Adamlar ta yıllar önce böyle bir yer inşa etmiş, korunmuş. Şimdi milyonlarca turist geliyor. Hatta buradakiler biraz bu durumdan şikayetçi. Çünkü burada yaşayan bir nüfus var. 120 bin yaşayan nüfusun sürekli tabii ki de turistle karşılaşması ne kadar keyifli. Yani düşünsenize eviniz İstanbul'un güzel bir köşesinde. Oturuyorsunuz balkonda. Tam oturuyorsun balkonda oh keyif yapacağım diyorsun. 100 bin turist geçiyor evinin önünden her gün. Çıldırırsın ya. Gerçekten sinir bozucu olabilir bu durum. Bu arada arkadaşlar komple yine The Caesar'ım. Çok şık. Caesar pantolonumuz bej renk. Çok güzel. %70 pamuk, %30 keten. Çok kaliteli. Bu da %100 müslim bir kumaştan yapılmış gömleğimiz. Ve Special One gözlüğümüz. Bu sene için çıktı. Şu anda 150 adet stokta var. Premium bir gözlük. Eğer bitmediyse bu videoyu izlerken alabilirsiniz. Bittiyse de 2026 yılında tekrardan daha iyi bir standartta geliştirip sizlere sunmaya devam edeceğiz. Hep geliştiriyoruz kendimizi. Geliştirmeye de devam. Gidelim bir şeyler içtikten sonra gezmeye devam edelim. İsterseniz bu ürünü aşağıdaki sitemizden ya da şuradaki QR kodundan alabilirsiniz. İyi alışverişler. Şimdi yavaştan köyü dolaşmaya başladım. Arkadaşlar bu köy 15. ve 19. yüzyıllarda burası liman olarak kullanılıyor. Liman olmasından dolayı da buranın faaliyetleri çok geniş. Yani tüm kültürlere yayılmış. Zaten geldiğinizde farklı ülkelerin mimarilerini göreceksiniz. Japonya'sından kendi Vietnam'ından Çin'ine kadar birçok binanın aslında kültürel farklı faaliyetler, kültürel yapılanmalardan etkilendiğini görebiliyorsunuz. Bu da işte aslında 15. ve 19. yüzyılda yapılan ticaretten dolayı gelişiyor. Ya yıllar evvel yine buranın aslında gelişiminde de Fransızların sömürüsü vesaire de etkili olmuş. Yine kurban oldum Fransız ve İngiliz'i. Ya Fransız çıkıyor bir yerden ya İngiliz çıkıyor. Burada gördüğünüz üzere bu şekilde bisikletler var ya da kendiniz de bisiklet kiralayabilirsiniz. Ama genel itibariyle yaygın olan bu. Aslında ben de binip sizlere bununla beraber gezdirebilirim. İlerleyen dakikalarda bakacağım. Ya da burada nehir kıyılarında teknelere binip tekneyle de nehirde dolaşabiliyorsunuz. Akşamları burası çok canlı, çok renkli oluyor. İnanılmaz insan oluyor. O yüzden geldiğinizde insan görmeye alışık olun. Belki de Vietnam'da görebileceğiniz en fazla insan topluluğu bir arada olduğu yer turistik olarak burası olabilir. Hoi An Eskişehir'i Ancient diye geçer. Bayağı kalabalıktır. Hediyelik eşyaların kurulduğu bölüm de var. Buradan ta diğer tarafa doğru uzanıyor. Ben şu an köyü böyle rastgele geziyorum. Herhangi bir amacım olmadan, herhangi bir şeye böyle takılmadan tamamen yolda beraber burarak keşfederek ilerliyoruz şu anda. Hediyelik eşyaların olduğunu bilin en azından. Tabi yine her zaman söylediğim gibi Asya ülkelerinde pazarlık yapmadan gitmeyin. 500 diyorsa 250 deyin. 250 diyorsa 100 deyin. O şekilde en kötü ortada buluşursunuz, bir yerde alırsınız. Dün biraz anlatmaya başlamıştım ama enerjim olmadığı için o kayıtları fazla tutmadım elimde. Sildim daha güzellerini çekmek için. Vietnam'da bazı kurallar var. İlgincinizi
hoşunuza gidebilecek. Hani ne kadar yürürlükte, ne kadar değil ya da ne kadar uygulanıyor orasını ben bilemem tabii. 2025 yılında artık elektronik sigaraya Vietnam hayır demiş. Bizde de yasak benim bildiğim kadarıyla. Çünkü insanlar genelde yurt dışından vesaire alıyor. Ulan o değil de bir anda yine pazarda buldum kendimi. Ben nasıl oluyordu? Her gün bir kere de olsa bir pazara uğruyorum. Bak gene meyve sebze duruyan pis kokuyor. Elektronik sigaralar 2025 yılı itibariyle yasaklamışlar burada. Herhangi bir ticaretini yapan ya da buraya zorla sokanları da suçlu olarak kabul edip içeri bile attıkları oluyormuş. Daha farklı bir durum daha var. Burada hala idam devam ediyor arkadaşlar. 2016'dan sonra bazı böyle olaylarda, suçlarda idamı kaldırsalar da hala çok ağır suçlarda idam mümkünmüş burada. Değişik. Burada çok fazla deri ürünlerini de görebiliyorsunuz. Özellikle çanta, kemer, terlik çok fazla satarlar. Onun dışında böyle kültürel renkli renkli balonlar var. Bazı günler burada dolunaylarda özellikle bunlar dilek balonları atarlar. O gün hatta elektrikler vesaire bile kesilebiliyormuş ki o ambiyansı yakalasınlar, otursunlar diye. Şurada bir kedi gördüm. Sizin de görmeniz lazım. Garfield'a benziyor. Vallahi benziyor. Baksana şunun tipe bak. Allah Allah. Harbi Garfield gibi ya. Çok tatlıymış. Şimdi bu ülke biliyorsunuz komünist, sosyalist bir ülke. O yüzden de bazı kurallar var. Vietnam'da insanlar toprak mülkiyeti satın alamıyorlar. Çünkü her şey devletin kontrolünde. Sadece kullanım hakkı elde ediyorlar. Ev satın alabilirsiniz ama o evin yer aldığı toprak devletin malıdır. Nasıl ki Endonezya'da, Bali'de özellikle mesela insanlar yatırım yapmak istediğinde ne gerekiyor? Sadece o evin mülkünü alabiliyorsunuz. Ama evin tamamen toprağını satın alamazsınız. Toprağını Endonezyalı ya da Balili yaşayan birinden kiralayabiliyorsunuz uzun soluklu. Tam mülkü de üzerine diktiğiniz anda aslında mülkü almış gibi olsanız da günün sonunda adam şunu diyebilir. Ya kardeş toprak benim, mülk de benim diyebilir. Ona göre sözleşme yapıyorsunuz. Genelde Endonezya'da bu rakam 29'da 30 yıl gibi bir süre olabiliyor. Şirket kurulumuna bağlı olarak da değişebiliyor. Hani spesifik net bir zaman vermek doğru olmaz. O toprağın kirası ne kadarsa o kadar orası senin oluyor. Yani ne demek istiyorum? Devlet ya da ülke bir başkasına toprağını satmıyor. Satmasın da zaten. Yani kimse kimseye toprağını satmasın kardeşim. Az önce dedim ya farklı kültürlerin tapınakları vesaire işte binaları vesaire var. Alın size bir tanesi. Yani sanki ya Japonya ya Çin'e gelmiş gibi değil miyiz şu an? Ha burada how much ticket? Böyle bir tapınak. Thank you. Girmedim içeri çünkü sokak daha ilgi çekici arkadaşlar. Küçük bir tapınak çünkü burası. Gidelim başka yerlere. Şu anda inanılmaz bir güneş var arkamda görüyorsunuz. Akşama doğru burası bak şu an böyle boşlukta yürüyorum ya. Bir tane boşluk kalmıyor. O kadar da abartıyorum size. Böyle insan seli falan oluyor burada. Çok çok fazla. Hey guys, do you speak English? May I ask some question about the travel? A little bit, a little Okay, where are you from? From Spain. Spain. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Raúl, Raúl? Rebecca. César, ¿de dónde eres? Zaragoza. So, did you like the Vietnam? Yes. Yes. I love so much. What's the best city for you? For me, the best city, Uh-huh. Sapa. Sabah. Ha, Yes. Sapa. And You the like best Sapa. place, High and Loop. High and Loop. Yes. I didn't go there. Maybe one day I can go there. Have you ever been in Da Nang? Da Nang. Da Nang, no? No, no, no. It's so close here, just 40 minutes. So you can visit there as well. I How think old are you? 20. Oh, so good. I'm 33. Nice to meet you. Cesar, have a lovely day. I have YouTube channel for travel. Yes. That's why I'm asking some question. Thank you so much. Nice. Sizler 20-22 yaşlarında neredeniz? Yani İspanyol bir çift 20-22 yaşlarında kendi başlarına Vietnam'a gelip gezebiliyorlar. İşte kültürel faaliyetler burada. Ekonomik faaliyetler burada ortaya çıkıyor. Tabii bunlar yani bizden kat ve kat zengin bir toplum değil İspanyollar. Ama baktığında yine euro geçtiği için ya da euro kazandıkları için olay biraz daha kolaylaşıyor. İnşallah sizlere de nasip olur. Genç yaşlarınızda dünya turuna çıkarsınız. İnsanlarla tanışır, güzel anılar biriktirirsiniz. Bu kardeşiniz ilk kez 26 yaşında yurt dışına çıktı. 26'dan 27'ye kadar da bir yıl Malta'da çalışıp para biriktirip ucuza uçak bileti alıp işte Couchsurfing denilen programlarda başkalarının evlerinin koltuklarında uyudum. Öyle 1-2 yıl gezdim. Sonra biraz daha para kazanmaya başlayınca daha uzaklara daha uzun süreli gitmeye karar verdim derken olay buralara geldi. YouTuber oldu kardeşiniz. Buradan reklam gelirleri işte The Cesar'ı kurduk, giyim markası. Beni de gezdirini kurduk. Sizler de gezebilin diye Gezi
kartları satıyoruz. Ve alt firmam var. Daha önceden hep zaten ondan para kazanmıştım. Böyle bir şeylerin oturmasına vesile oldu. Yıllar geçti ama. Yani ben de isterdim. 19-20 yaşlarında dünyayı gezeyim. 22 yaşında Vietnam'a geleyim vesaire ama bazen şartlar ve koşullar izin vermiyor. Ama ne olursa olsun pes etmeyin. İnanın bana her şey oluyor. Her şey oluyor. Bak kendimden iyi bildiğim için size her videoda bastıra söylüyorum. 2021 yılında 4 kişi izliyordu beni. Bak 4 kişi izliyordu. Video atıyordum YouTube'a. Böyle 3 haftada 1000 kişi izledim ve mutlu oluyordum. Hani nereden nereye geldi olaylar. O yüzden her şeyin oluru var. Hiçbir zaman pes etmeyin. Sadece biraz süreç zorlayıcı olabilir. Emek verirseniz de sonuca ulaşabileceğinize inanıyorum. Ben yine tekrar söylüyorum. Benden çok daha iyileriniz, benden çok daha iyi bu işleri yapabilecek aranızda insanların olduğuna eminim. Sadece biraz özveri, sadece biraz daha heyecan, biraz daha emek, biraz daha sabır. Sebat etmeden sonuca varamıyorsun kardeşim, abim ya da ablam. Kim izliyorsa lütfen o yüzden devam. Durmadan devam. Ben de birileriyle konuşayım hem İngilizce. Görelim. Hey guys, do you speak English? Yes. Where are you from? The Netherlands. Netherlands. Oh, so cool. How did you like here? Good. So good. Yeah, very good. What's the best city for you? In Vietnam? Yeah. Well, we have not been to all, but I think I like this the most. Yeah, Hoi An. Hoi An yes. is good, very good. And You've been Ho Chi in Minh Da Nang? also Ho nice, Chi Minh. Ah, yes. tomorrow I'm going there after 2 days. Sorry. Okay, yeah, it's really good. What's Ho the Chi Minh. best thing in Vietnam? Why did you like it here? I think, The prices. yeah. So cheap, yeah? The culture. The I think. culture is Yeah, good. Yeah, and Yeah. the food. What's your favorite food? Pho? Yeah. Pho, you like? And banh mi. Banh mi is so good. I Yeah. just tried today. It was so delicious. Yes. What are your names? My name is Fleur. I'm Daniel. Cesar. Daniel, you didn't say hi. Say hi. Nice to meet you guys. I'm Nice from to meet you. Turkey. I make videos about the nice. countries. That's why I'm asking. Thank you so Nice. much. Have a lovely Nice to day. meet you. Enjoy. Bye bye. You too. Bye. Bye bye. İşte Hollanda'dan başka arkadaşlar da gelmiş. Böyle dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyoruz. Bazen ondaki samimiyeti hissediyorum. O da bendeki samimiyet... Sorry. Bendeki samimiyeti hissediyor. Beraber arkadaş bile olduğumuz günler olabiliyor. Tamamen artık o karşıdaki sohbetle, akışla ilgili. Hello, do you speak English? Yes. You are so pretty by the way. Yeah, thank you. What are your names? Her name is Misha. Misha. My name is Ann Curtis. Nice name. My name is Cesar. Very nice to meet Hi, you. Where are Cesar. you Nice from? to meet you. Philippines. Oh, so good. I've never been there. I'm gonna go there. Where are you from? Turkey. 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 You've been And in your Turkey? name is? Cesar. Did you like it here? Yes, it's very nice. What's the best thing for you? The shopping? The shopping. Which is perfect. cheaper, Vietnam or Philippines? Vietnam. Vietnam. Philippines is more expensive? Yeah. Oh, But do a you, little bit. a little bit. Yeah. Do you live there or? Yeah, we live there. We're just here for a on holiday. Ah, how many days? 5 days. We're actually leaving tomorrow. Oh, so sad. You too. Come together. That's okay. Yeah. I'm good. So, where was the best place for you here in Vietnam? This one. This one. This old town. Hoi An is Yeah. good, yeah? I Yeah. really like it here. Yeah, how long have you been here? Like since in Hoi An or in general Vietnam? General Vietnam. In general Vietnam, like 6-7 days. Okay. And I have like 2 days more, and then I'm going to Ho Chi Minh. I have YouTube channel, Travel. travel blogs. So that's why travel I'm blogs. asking some question Oh, about that's it. good, that's good. Very nice to meet you. Thank you so much. Thank you Nice so to much. meet you, Enjoy yours. Cesar. Nice to Enjoy meet you yours. too. I hope you visit Philippines. I will, Yeah, yeah. 100% this Visit year, Philippines. after 2 months, because the season is gonna start, yeah? Yeah. Okay. See you See you, bye bye. Bak Filipinliler de mesela çok tatlı insanlar. Dünyanın her yerinde Filipinlileri görebilirsiniz ya. Her yerde onlar çalışıyor. Deniz daha geçen gün videosunda izledim. O da söyledi. Bak Hintli, Filipinli, Nepalli, Bangladeşli, Çinli. Bunlar her yeri sarmış durumda. Ben hala söylüyorum. 2055-2060 yılları arasında. Yani hatta daha bile erken olabilir. Bunlar dünyayı saracaklar. Sardılar da zaten. Yani o yüzden iş gücü düşecek. Yani insanlık adına işte çalışma güçleri düşecek. Paralar azalacak. Çünkü bunlar öyle bir çalışıyor ki şu anda çok düşük paralara çok çalışıyorlar bunlar. Emekçi insan bunlar ve bunları da kullanan insanlar maalesef ne kadar az para veririm derdine düşüyorlar ve ticaretler de böylelikle küçülüyor aslında. İşletmeler büyürken para akışı düşmüş oluyor bu şekilde. Allah kuş geldi kuş. Oh so nice ha. Thank you. How much? 50. Just 50. I'm a traveler. I don't have place. I know, I show you. I know but I don't. Thank you so much. No, it's okay. It's okay. Thank you. Thank you. Şimdi ben onu nasıl taşıyayım? Böyle bir sergi de var burada. Fotoğraf çekmek yasak diyor. O sırada ben video çekiyorum. Video sayılır. Burada ne oluyormuş ya? Burada niye kalabalık var? Ne yapıyorsunuz burada? Niye burada sıra var? Para da veriyor. Para vermesine rağmen sıra var. Bir içecek aldı, onu içiyorlar şu anda. Her yerde arı var şu anda. Şekerlenmiş şekilde.
Bak burada gemilere binmek için, tamam mı? Buradaki gemilere binmek için 20 dakika boyunca buraya geliyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Bir tanesini 170'e satıyorlarmış. Haberiniz olsun. Zaten burada da yazıyor. Bak burada direkt resmi olarak yazıyor. 3 kişiyseniz 170, 4-5 kişiyseniz 220 dong. Vietnam dongu. Onu da hesaplayabilirsiniz. Bunu 30'a bölebilirsiniz. Euro çıkar. 25'e bölersiniz. Doları çıkar. Bilginize. Ben hatta bileti şimdiden aldım. Dedi ki istediğin yerden istediğin zaman binebilirsin bu biletle. Haberin olsun dedi. 5 tane yer var dedi. Hepsine gösterip binebiliyorsun dedi. Adamın yalancısıyız artık. Göreceğiz ilerleyen saatlerde. Bilerek binmedim çünkü akşam saatlerinde buna binmek çok çok daha mantıklı. Çekim olarak sizlere biraz görsel ziyafet sağlamış olurum ben de. Esnaf bu şekilde rahat şekilde oturuyor. Esnaf dükkana gelecek turisti bekliyor. Turiste yüzlük şeyi 500'e satma derdinde esnaf. Thank you so much. Burası güzel bir kafeymiş bak. Ben bir tane Asyalıyla konuşmak istiyorum ya. Hey guys, do you speak English? No? Where are you from? Vietnam. Oh nice. Nice to meet you. Çok güzel giymiş ikisi ya. Keşke İngilizce bilseydi konuşurduk. Belki de hayatımdaki tanıyabileceğim en iyi insanı İngilizce konuşamadığı için ya da aynı dili konuşamadığımız için hiçbir zaman tanışamıyoruz. 오, 조심해야 돼. 얘네 Oo, ben yollara devam edeceğim. Laos kısmına gideceğim. Laos'tan sonra iç savaş olan Myanmar var. Belki oraya geçebilirsem, izin verilirse oraya geçebilirim iç savaşı görmek için. Çok da hevesli değilim hani iç savaşı görmek için. Keşke iç savaş olmasa ama gidebilirsem gideceğim. Sizlere de çekmek için. Oradan da belki Tayland, Chiang Mai vesaire geçebilirim. Chiang Mai'ye hiçbir zaman gitmedim çünkü. Sonrasında biraz tatil yapmak istiyorum. Belki şeye doğru giderim. Koh Tao, Koh Phangan. Yıllar evvel gitmiştim, hatırlarsınız, videolar var. Hatta o zaman Veronica diye bir arkadaşım vardı, onunla gitmiştik. Bakalım ilerleyen dönemler bize ne gösterecek? Yolda beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bisiklet kiralayıp da gezebilirsiniz. Tamamen size kalmış bu durum. Hey guys, how are you? Good. May I ask some question about the Vietnam? Us about Vietnam, Yeah, did you like here? of course. Like out of 10 for the country? For the country, Yeah. it's a 10 of 10. What's the most do you like? So we've only been here for say 5 days, but we enjoyed everything. We enjoyed the people, we enjoyed the food very much. We love the food, we love the cities. Yes. I think it's a very nice vibe. The culture is The very culture good, is yeah. amazing. Yeah. We would like to stay longer if we could. So, You gonna stay or do you well, have we, another we plan? go to Leave Ho Chi Minh tomorrow. City tomorrow. Ah, yeah, me too. After 2 days, I'm gonna go to Ho Chi Minh. Yeah. Oh, nice. You been in Hanoi? Yes. Yes. Hanoi was good We as well. love Yeah, we Hanoi. love Yeah. Hanoi. You been in Da Nang? No, No. You should go Da Nang. I know, we know. Yeah. But we don't have enough time. But we You have know to come why Da Nang? Because in the morning 5:30 they go to the beach. All of the like people from the Vietnam, they do like some gym, some sport. They are Yes. swimming in the morning. So you should try this experience. You will love it. Where back are in you the from? morning. Austria. 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 Where do you come? Australia or Austria? Austria. 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 From where? Austria? Well, we live in Vienna basically. Ah, Vienna. I like your cake, like chocolate cake. Yeah, Sahat Sahat. was Yeah, yeah, this one, this one. I'm from Turkey. Oh, nice. Good to see you. What are your names? My name is Felix. Felix. Hannah. Cesar, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so Nice to much. meet I have you. YouTube channel, that's why I'm asking some questions. Yeah, Yeah, I was great. about to ask. What's Are the name of you- your channel? I can show you Cesar Yılmaz. Yes. Thank you. Of course. You need to follow as well guys. Kardeşim Avrupa medeniyetinin gözünü seveyim ya. Gayet vallahi konuşması kolaylaşıyor, işler her şey kolaylaşıyor. Şöyle kapalı pazar gibi bir yer var. Yine ben pazara geldim. Size pazar göstere pazar oldum ya. Ama pazarda da güzel şeyler görüyorsun. Bak böyle değişik yemekler var. Yine geldik buralara pazar. Teyzemler yine çalışıyor. Zaten hep teyzemler çalışıyor. Erkekler yatıyor mu? Ne yapıyor anlamadım ki evde. Hep kadın ya. Emekçiler vallahi. Bak şöyle şeyler var. Dur. Can I see the menu? Yes, it's very good. Oh, so cheap ha? So good. Vallahi 50'ye satıyorlar, 40'a satıyorlar. $2, $1 yemek yiyebiliyorsun. Ya yer miyim yemem o ayrı. Siz de yemeyin bence. Thank you. Thank you. Akun. No, thank you so much. I'm full. I'm just making videos. Thank you. Üzüldü kıyamam ya. Allah bana vuruyor ya. Dövüyor beni ya. Hepsi aynı şeyi satıyor bir de ya. Arada bir farklı. Thank you. Arada bir farklı olun değil mi? Hani şu dükkanda farklı bir şey yapın ya. Hello, how are you? Buradakiler bayağı konuşkan, bayağı turist seviyorlar ha. Kardeşim afiyet olsun. Türk müsünüz ya? Ben de video çekiyordum dedim Türk hiç yok falan. Siz de üstüne denk geldiniz. Evet hiç Türk'le karşılaştık. Nasıl gidiyor? Sevdiniz mi Vietnam'ı? Vietnam çok güzel. Ne kadardır buradasınız?
İkinci hafta. İkinci hafta. Oo süper. Buradan sonra plan ne? Bundan sonra Hüye'ye gideceğiz. Hı hı. Oradan da Hanoi'ye. Hanoi. Siz geziyorsunuz o zaman. Evet. Beraber. Çok iyi Yok, ya. bir oğlum daha var. Bir yolunu 3 kişi Aynı geziyorsunuz. şeyde mi çıkıyor? Hı hı, YouTube'da çıkıyorsunuz. YouTube'u Senin ismin ne kardeşim? Kaan sizin? Aynı. Ha, çok memnun oldum. Sezer benim de adım. Ben acaba sizi takip et buraya gelmeden Belki- önce çünkü çok fazla kimsenin şeyine baktım da. Ben Vietnam'ı videolarına. ilk kez çekiyorum ama belki YouTube'da görmüş olabilirsiniz. Belki de olabilir. Çok memnun oldum. Araştırdım biz de. Kolay gelsin. Sağ olun. Benim en çok sevdiğim binalar bunlar oldu. Yani gelip önünde böyle fotoğraf, video çekilebilirsiniz. Çok çok güzel. Şu ışıklar ne kadar güzelmiş ya. Tam böyle evin olacak. Eve bunlardan döşeceksin. Vallahi müthiş. Peki ev hastalık mıdır? Bence değildir artık. Ya ben söylüyorum böyle hastalıktır da sürekli evde kalanlar için söylüyorum bunu. Yoksa evi olup dengeli şekilde yaşayan insanlara canı gönülden lafım yok. Ama sürekli evde parası varken evde duruyorsa bir sıkıntı vardır. Yani evin buhranı geçer o insana. O yüzden olmaz. Hey girls, how are you? May I ask some question about Vietnam? It's easy question. What's the best thing in Vietnam, for example? We don't know. We just Like why you need to come here? like kindness. Kindness, yeah, people are kind. What about food? Yeah, it's great. We came from Korea. We Ah, lived okay. there. Oh, you live in Korea. I love Korean barbecue. So good, yeah. So from where? Seoul? Seoul. How long you gonna stay here? 5 days. Oh, okay. Where are you from? Friends. France. So what do you do there? Just study? Studying. Ah, study what? Korean language something? Economics. Economic. Yeah, international relations. How did you decide to go to school for Korea? Why? What's the best Looks reason? great. And the life is different, Yeah. maybe, yeah. From where, France? Normandy. No man, it's a bit cold place. I know. I heard it. My close friend was living there. Yeah. Very nice to meet you. Comment t'appelles-tu? Lisa. Lisa? Maya. Sezer. Have a lovely day. See you. Bye bye. Evet, Fransa'dan gelip Güney Kore'de okuyan insanlar bile var yani. Hani şaşırırsın. Dersin ne alaka, Fransa'da eğitim mi bitti, ama işte insanlar böyle gelişiyor. Böyle farklı kültürlere erişiyorlar. Çok önemli. O yüzden paranız varsa eğer çocuklarınızı okutmaktan, bu şekilde okutmaktan kaçınmayın. Çocuğunuzu iyi büyütün. Ben Türkiye'deki bu özel okulların olayından çok şikayetçiyim. Yani her yerde bir özel okul. Ulan biz özel okula gitmedik ilkokuldayken. Hadi lisede gittim ben bir özel okula ama yine de aman bir faydasını gördüm mü görmedim. Uygun fiyatlıydı. O zaman bütçemiz ona yetiyordu. Yani mümkün mertebe çocuklarınızı evet özel okullara gönderin demeyeceğim. Çünkü Türkiye'deki olay tamamen paraya dönmüş şekilde. Ben buna karşıyım. Yani çocuklukta çok önemli değil. Düzgün bir yerde okusun. İlkokul güzel olsun. Çok önemli değil. Böyle aman işte gitsin spor salonu olsun, bu olsun bu. Biz bunları görmedik kardeşim küçükken. Biz sokakta top oynuyorduk. Asfaltta top oynuyorduk. Aslan gibi de yetiştik. Onlar da yetişir. Yani çok böyle kırılgan da büyütmeyin bence çocuklarınızı. Tamamen nacizane. Her şeyi ben bilemem tabii ki de. O size kalmış. Ama günün sonunda eğer bütçeniz varsa ilerleyen dönemlerde, konuyu ben buraya getirecektim, çocuklarınızı yabancı kültürleri tanıyabilecekleri yerlere gönderin. Mutlaka gönderin. Hem dilleri gelişir hem de insanlıkları gelişir. Teşekkürler. Anda olmak istediğim yerdeyim arkadaşlar. O kadar güzel ki. Birazdan biz de bineceğiz. Sizlere her şeyi net an ve an çekeceğim. Sadece 170 ödedim Vietnam Dong'u. Yani o da 5 euro falan. 20 dakika boyunca dolaşacağız. Çok güzel. Vietnam'la ilgili başka bir kural daha söyleyeyim size. İsterse devlet buradaki yayın, haberleşme, gazete, işte sosyal medya ile ilgili her şeyi isterse yasaklayabiliyor. İsterse durdurabiliyor. Devletin böyle bir hakkı var. Ya biz buna ne diyoruz? Biz buna aslında insanların özgürlük hakkına gasp etmek diyoruz. Ne standartlarda orasını onlar biliyor. Biz bilmiyoruz tam olarak. Bilmediğim şeyi de yargılayamam. Hani devlete düşmanlık, kin, işte ne bileyim kötü yaklaşım vesaire, bunlar engellenebiliyor olabilir. Ya da diğer taraftan suç olabilecek görüntüler vesaire de engellenebiliyor. Ama biliyorsunuz bazen insanların çok normal şekilde doğurdukları fikirler, çok normal şekilde yazdığı yazılar da engellenebiliyor bazı ülkelerde. O yüzden yani %100 karşıyım denilemez ama bazı böyle çok aşırıcı olmayan şeyleri de engellersen insanların özgürlüklerini de alabiliyorsun. O yüzden her şey dengeli, düzgün gitmeli. Devlet sosyal bir anlayış içinde olmalı, halkı düşünmeli. Halk da devletle doğru şekilde hizmet veriliyorsa iyi şekilde anlaşmalı. Ama iyi şekilde anlaşmıyorsa, yani devlet onlara iyi hizmet vermiyorsa, verilen vergiler doğru şekilde karşı tarafa iletilmiyorsa da bir şeylere ses çıkarmak da suç olmamalı. Ya da bir şeyler tarafından engellenilmemeli. Bu tamamen artık görüş ayrılıkları
çocuklarını doğursa da doğru neyse aslında doğru tektir. Ben vatandaş olarak iyi hizmet alamıyorsam, internet hızım yavaşsa, ben buna ses çıkarıyorsam ve bir devlet beni engelliyorsa burada usulsüzlük vardır. Ama ben bunu işte adamlara küfür ederek yapıyorsam bu benim usulsüzlüğümdür. Hakkımı doğru şekilde aradığım sürece de devlet beni engelliyorsa burada da devlet suçludur diyebiliriz aslında ama işte diyemiyorsun. Yani şu an Gazze'de bir sürü çocuk ölürken kimse sesini çıkartmıyor bu devlet adamları. Yani engellenemez mi? Engellenebilir. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ama ne diyoruz biz? İnşallah Filistin'e özgürlük diyoruz. Oradaki masum insanların ölmemesini diliyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz. Elimizden bu kadar geliyor maalesef. Her şey devlet adamlarının eline bakıyor şu son dönemde. Biraz derin konuştuktan sonra sıraya girdim. Şu anda bekliyorum insanların gelmesini. Sırasıyla buradan bineceğiz galiba. Çok kalabalık ama baksanıza iyice kalabalıklaşıyor. Gitgide. İşte şu anda geminin içindeyim. Yüzlerce botla beraber gidiyoruz. Brother, what's your name? Tan. Where are you from, Tan? Vietnam? Yeah. Oh, nice. I am from Turkey. Türkiye. Turkey. Turkey, yes. Bak Türkiye dedim bilmedi. Turkey dedim bildi. Bazen kızıyorsunuz bana. Niye Türkiye demiyorsun? Bilmiyorlar kardeşim. Siz de beni delirtiyorsunuz bazen buna takılarak. Takılmayın abi. Kimse buna takılmıyor dünyada. Böyle bir şey de yok. Sadece birilerinin böyle olayları değiştirdiği bir dönemde denk geliyor böyle şeyler. Haberiniz olsun. Vallahi bu çok güzel, keyifli bir şeymiş ya. Yan yana botlarla, insanlarla gidiyoruz bak şu anda. Aa çarpıştık vallahi. Vallahi çarpıştık şu anda. Keyifli. Çok keyifli. Ben de şimdi bir tane şöyle dilek şeyi aldım. 20K verdim buna. Kadını sevdim ben, o yüzden aldım bunu. Bunu şimdi böyle şurada giden var ya, onun gibi yapacağım ben de. Böyle yakacağım, buraya bırakacağım, dileğimi dileyeceğim. Böyle bir inanç işte. Dileğimizi de diledik. Kafamız rahat. 20 dakika boyunca nehrin etrafında dolaşacağız. Ulan film gibi bir şeyin içindeyiz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ulan bu dünyayı gezmek o kadar güzel ki. Düşünsene. Sabah uyanıyorsun bir gün. Vietnam'dasın. İşte bilmem nereye gelmişsin. Burada dilek diliyorsun. İşte 2 gün sonra kalkıyorsun. Laos'a gidiyorsun. Laos'taki tarihi, mimari şeyleri görüyorsun. Ona büyüleniyorsun. Bir gün Bali'ye gidiyorsun. Orada şelaleyi izliyorsun. Ulan hayatım çok güzel. Çok şükür. Daha ileri inşallah sizlere olsun. Evet, bizim de eksik kaldığımız noktalar var. Hani bahsediyoruz işte ailedir, işte çocuktur vesaire. Bunların dönemleri de gelebiliyor insanlar ama bana pek uğramıyor. Uğramadığı için de keyifsiz değilim ama hayat ne gösterecek bilemiyorsun. Yarın bir gün bir bakmışsınız elimde bebeğimle geziyorum. Hani onlar da olabilir ama şu anlık keyfimiz gıcır. Gıcırken de tadına doymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle aile olarak da gelenler var. Mesela çok kişi gelmişler, 5-6 kişi geziyorlar bu şekilde. Güzel baya. Vay anasını be. Ne biçim yani, küçücük yeri milyonlarca turistle dolduruyorlar her sene. Bakın köprünün altından geçiyoruz şu an. Eğildim yoksa çarpabilirsiniz. Bakın şöyle bir yerdeyiz, görüyor musunuz? Vay anasını, çok iyi. Film sahnesi gibiydi. Aha çarpışacağız valla. Yok çarpışmadık. Güzel sürüyorlar ha. Valla bu kadar geminin olduğu yerde iyi çarpmıyoruz. Yine altından geçtik şimdi köprünü. Yavaş yavaş turun sonuna doğru geliyoruz. Tekrardan aynı yere bırakacak beni. Güzeldi ya. Valla geldiğinizde bu deneyimi yaşayın, unutmayın. Bak dilek kutusu, belki benim dilek kutum ama değil. Rengi bu değildi çünkü. Evet, turumuzun sonuna geldik. Thank you so much brother. See you. Bye bye. Şimdi buradan başka insanlar binecek sırasıyla. Turumuzu da bitirdiğimize göre yavaştan köyün en kalabalık yerlerine doğru yürüyorum şu anda. Beraber görelim. Burayla ilgili şöyle bir rivayet var. Deniz seviyesi yükseldiği için yıllar içerisinde ilk denizin altında kalacak köy olarak düşünülüyor. Tabii yine Allah'ın işine kimse karışamaz. Bambaşka şeyler de olabilir. Ama bilimin açıkladığına göre yıllar sonrasında ilk suyun altında kalabilecek köylerden bir tanesiymiş maalesef. İnşallah sizler, çocuklarınız, torunlarınız buraları sağ salim şekilde görebilir. Bakalım. Aslında zaten buradaki limanın çalışmamasına sebep olan da bu. İyice hendekleşince beraber buradaki limanın artık o eskisi kadar güvenli olmadığını düşündükleri için ticaretin de burada yavaşlamasına sebep olmuş. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın ortamlarda yine satmaya devam. Vietnam'da böyle bir şey varmış dersiniz. What's your name? Gemma. Gemma, nice Yeah, to meet you. Where nice are you to from? meet I'm from England, from Oh, London. come on, England. My name is Cesar. Where are you from? Turkey. Turkey. Nice to meet you. What do you know about Turkey? It's got good food. So good, yeah. It's a beautiful country to visit. I've heard. I've not been. You're but not been. that's, You I've should. not been. I know. Yeah. But yeah, mostly the food I've heard is very good. Yeah, the kebab is so good. Yeah. You tried kebab in England? No, so I'm vegan, but I like okay. yeah one of those. But even like the dips and everything. And when you like
when you think that Turkey is mostly like meat, you know. That's But then you've got the salads and the... still some salads. Yeah, amazing. Why not? Why not? What about Vietnam? Did you like here? Oh, incredible. It's my last couple of days now. I've really enjoyed it. You just came by yourself or with someone? I did most of the trip with my family, part with my boyfriend, and then I wanted to come here, but everyone else was leaving. So I was like, I'll do 3 days on my own and then fly home to work. Okay, you're free Yeah. right now. Perfect. Yeah, exactly. What's the most beautiful things in Vietnam? Why people need to come here? The people. The people. 100%. So I did the Hai Giang Loop when I first got here, and there was a flood, and we got stuck in a village for like a day and a half. And they took care of us, even though they couldn't see their families. really? They put us first. Like a family, huh? Yeah. And we got really upset because we were like, our holiday's going, we're stuck here, we don't know when we're going to leave. And then when we drove back on the motorbikes and we saw Hai Giang, the village, and all of the people working to clean it, none of it really mattered because it was really nice. But that and the whole loop was beautiful as well. It was a very cool thing to do. Have Very, you done very it? cool. Yeah. Have you done the Where? loop? Where? The Hai Giang Loop? No, I not yet. You Maybe should do in the it. future, yeah. Yeah, Maybe in the definitely. future. Yeah, I was in the Hanoi, this side, like Da Nang, also here. I'm going to Ho Chi Minh. Yeah, nice. Maybe later I'm gonna go to the Sapa. Yeah. Where do you Not mean, at the like- moment. So Hai Giang is Hai like Giang, where is Hai Giang? north of north of With the Hanoi. motorcycle, like the 3 days or something. Yeah, near the Chinese border, you do a big loop around there. I heard yeah, it. I it's heard very it. beautiful. I want to try, yeah. But the typhoons at the moment is safer A down typhoon, there. yeah. Definitely. Yeah, because we were thinking to go Halong Bay, Yeah. but it canceled because of the typhoon, yeah. I reckon give it a few more weeks, but they always say it's not that bad, but when you see it, they're just Yeah. positive people. They're always they're really positive, positive yeah. people. But it's really great. It's great. And the food's also great here as well. Which one you like most? I like the rolls, the Vietnamese rolls. Rolls? So they're like vegetables, fresh vegetables in the rice paper. Uh-huh. And then there's another okay. one, the pancakes, the Pancake. Vietnamese pancakes. So you cut those up and you put those in the rice paper. That's Yeah, really I good tried as this one. well. It's very nice as That well. one's Yeah, yummy. they And you also- have yeah. mushroom, tofu, or meat. Oh, me. You can have anything. All of vegan foods. Yeah. I know, if you can call it food. It's food for me. How old are you? I'm 24. Oh, nice. Yeah. What was the best country you visited so far? Sri Lanka. Sri Lanka. The food, incredible. The animals. The people as well. So good. It's got have you been? Yeah. Sri Lanka has everything and the view. The beach, surf, Yeah. nudista side. What's the best city for you there? You've been there? Ella? Probably North City, probably going to Yala. Yala yeah, National Park. Yeah. Beautiful. Did you And- see leopard or something? Yeah. You saw it? Yeah. Big one. Big yeah. one. And then another part is when you go on the train up into the mountains. I don't know what area that is. I did it like 6 years ago or something, but it's so beautiful. So beautiful. It's really I really nice. like Sri Lanka as well. Yeah, it's stunning. Really, really beautiful one. Very nice to meet you. Lovely to meet Thank you. you. as You well. are so No, that's communicative. okay. So okay, good. no So worries. good. I'm Have really a lovely glad. rest of your trip. You too. And Nice to thank meet you. Thank Bye-bye. you. Thank Bye you. bye. Have a lovely evening. You too. Vallahi kız çok pozitifti ya. Çok iyi oldu. Gider ayak konuşmamız da çok iyi oldu. Güzel güzel anlattı. Gerçekten o kuzey bölgesine çıkıp motor turunu yapmanız çok çok önemli Vietnam'a gelince. Ben yapamadım. Belki ilerleyen zamanlarda yapabilirim. Çünkü motor sürmeyi de çok seven biriyim ve kuzeyde dağlarda olmak insana huzur ve mutluluk da verdiği doğru. Burası da en kalabalık yerlerinden biri. Bu köprüde herkes gelir fotoğraf çekilir ki bu güzel görseli yakalayabilmek için haliyle. Haberiniz olsun. Burada da bir sürü restoranlar var arkadaşlar. Sağlı sollu isterseniz buraya gelebilirsiniz. Sağlı sollu yiyebilirsiniz. Buraya araç girişi yasak olduğu için dışarı doğru çıkmanız lazım. Oradan taksiyi çağırabiliyorsunuz. Şimdi ben dışarı doğru buradan çıkıyorum. O köprüyü geldiniz. Buraya geldiniz. Buradan çıkabilirsiniz. Ben tam çıkıyordum. Böyle bir şey gördüm. Böyle canlı müzik de yapıyorlar. Burası acayip kalabalıkmış. Bak en kalabalık yer burasıymış. Burada satıcılar var. Sokak yemekleri var. Oha burası bayağı iyiymiş ya. Şurada ışıklar var. Bir sürü ışık satan yerler var. Keyifli ya bayağı. Afiyet olsun ablam. Bayağı insan seliymiş buraya. Dondurmacılar var, masajcılar var, satıcılar var. Var oğlu var. Ulan şunu hayatım boyunca yemedim hiç ya. Çok da merak ediyorum. Yiyeceğim bir gün. Bugün değil ama şu an gideceğim. Budalar satılıyor. Bunların hepsi tanrı mesela. Yani şunlar Buda. Değişik. Of çok kötü kokuyor. Yine durian meyvesi var burada. Rezalet. Valla bu kokuyu duymadan, görmeden benim abarttığımı düşünebilirsiniz ama vallahi öyle değil. Bakın böyle deniz ürünlerini mangalda yapıyor. Çok lezzetli duruyor ha. Ama arka planda da işte ne kadar kirli olduğunu başka bölümlerde göstermiştim sizlere. Öyle de bir gerçek var. Pazar bayağı uzunmuş ya.
Hep Asyalı görüyorsunuz bak. Çok fazla burada yine yabancı turisti görmedik. Genelde onlar şehrin içinde, burada Asyalılar var. Tüm dünyadan insan geliyor buraya. Özellikle Vietnam'ın içinden gelenler falan da var. Yani farklı şehirlerinden gelenler ama genel baktığınızda Japonya'dan, Kore'den çok fazla insan geliyor. Ekonomik olarak Japonya, Kore, Singapur buranın en güçlü ekonomilerine sahip dünya devletleri. Tabii ne oluyor? Haliyle onlar daha fazla geziyor. Şimdi taksi çağırma zamanı. Gördüğünüz üzere araba yaklaşık 45-50 dakika gideceğiz arkadaşlar. 338 yani 10-11 euro civarında bir şey yapıyor. Haberiniz olsun. Şimdi çağırdım, gelecek zaten birazdan. Hemen geliyor genelde ama yine görmüş olalım beraber. Hadi bakalım. Nazar değdi, hemen geliyor dedik, gelmedi. Hah, geldi. 2 dakikayı burada, gördünüz mü? Çok basit sistem. Arabada Trunk BYD. Çin arabası geliyor. Güzel. Güzel araba. Şimdi taksimiz de geldi. Sezer. Okay, perfect. Thank you. Taksimizin içi de bu şekilde. Yani buradaki bir sistem bile varken biz hala neredeyiz ya? İnsan üzülmüyor, delirmiyor değil yani. Bizim taksilere bak, bir daha Vietnam'daki taksilere bak, Allah. Dostlar taksiye bindim. Ben Vietnam'dan Tayland'a geldim. Şu an Tayland'dayım. Arkamda da bir havuz var. Otelde kalıyorum. Bu videolar gelecek size. Ama ben o videonun kapanışını farklı şekilde şu an burada yapmak istedim. Normalde videoların devamı vardı. Daha da güzel anlar vardı. Güzel paylaşılmış dakikalar vardı. Sonu vardı videonun. Yemek kısmı vardı falan filan ama çok fazla paylaşmak istemedim. İçimden gelmedi açıkçası. O kısımlara kat attım. Hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeye kat atmayan ben ilk kez böyle bir kat attım. Bunun da belli başlı kendimce nacizane bir düşüncem. Umarım affedersiniz beni yapmadığım şeyleri yaptığım için. Hani saygısızlık gibi de geliyor bana. Çünkü Vietnam'daydım, bir anda Tayland'a düştüm falan. O yüzden buradan kapatıp size buradan veda etmek istedim. Bazen videolar geriden geldiği için de kızıyorsunuz bana ama mecburen yani farklı platformlarla reklam anlaşmaları vesaire yaptığımız için çok zaman alabiliyor. Bir de altyazı kısmı var. Editör arkadaşların eline sağlık. Koray ve Umut benimle çalışıyorlar. Çok güzel editler yapıyorlar sağ olsunlar. O videonun devamı bu şekilde bitmiş oldu. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Videolar devam edecek. Bir sonraki videoda gece hayatında beraberiz. Daha sonrasında da Ho Chi Minh yine gece hayatıyla beraber olacağız. Biraz karmaşık bir video. Daha sonrasında bir Dubai videoları gelecek. Sonra Laos'a geçeceğiz. Laos'tan Bangkok'a geçeceğiz. Bangkok'tan Bali'ye geçeceğiz. Bali ile Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'den sonra da nereye geleceğiz arkadaşlar? Doha'ya gideceğiz. Doha'dan Phuket'e doğru geleceğiz. Yavaş yavaş ritmi arttırıyoruz. Bakalım bundan sonraki evrede nereye gideceğimi ben bile bilmiyorum. Anlık yaşıyorum şu anda. Buradan Phuket'ten belki başka bir yere giderim. Şu an yalnızım. Tamamen tekrardan yalnız yollardayım. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.